Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Yaklaşık bir aylık aradan sonra bugün sizlerle tekrar birlikte olduğum için çok mutluyum. Bugün çocuklar ve onların nasıl dil öğrendikleri hakkında konuşacağız. Tüm çocuklar ana dillerini herhangi bir resmi eğitim almadan öğrenebilirler. Örneğin Türkiye'de grameri okulda yaklaşık 7 yaşındayken öğrenmeye başlarsınız. Ve açıkçası 7 yaşına geldiklerinde Türk çocuklar zaten iyi seviyede Türkçe konuşabiliyorlardır. Yani düşündüğünüzde bu biraz sezgisel bir durum. Çünkü zaten bildiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz. Zaten konuşabiliyoruz ve iletişim kurmak için bir dili kullanabiliyoruz. Ama kuralları ve grameri okulda öğreniyoruz. Ancak bu gramer dersleri olmadan da çocukların dili kullanabileceklerini ve büyüdükçe becerilerini geliştirebileceklerini hayal etmek hiç de zor değil aslında. Yani bu doğal dil edinimi yönteminin lehine bir argüman. Sanırım ikinci podcast'imde bu konuyu anlatmıştım sizlere. O podcast'te bu yöntemi teorileştiren Profesör Stefan Krashen hakkında çok konuşmuştum. Bu teoriyi bir dili anlayabilmek için o dile mümkün olduğunca çok maruz kalmanız gerektiğini, kendi seviyenize uygun ve her şeyden önce ilginizi çeken, gerçekten anlamak istediğiniz şeylere konsantre olmanız gerektiğini söylüyor. Ve tüm bunları yaptığınızda ve sabırlı olduğunuzda doğal olarak dili öğrenebileceksiniz. Bu bölümde çocukların dilleri yetişkinlerden daha kolay öğrendiği teorisiyle alakalı 6 tane argümanı birlikte inceleyeceğiz. Türkçe öğrenimimizi daha hızlı ve daha etkili hale getirebilmek için bu teorilerden neler kullanabileceğimizi birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım o halde. Yabancı ülkelerde yaşayan göçmen aileleri düşünün. Bu ailelerin çocukları okulda sınıf arkadaşlarıyla ya da parkta arkadaşlarıyla kolay bir şekilde iletişim kurabilirler. Öte yandan ebeveynleri mağazadaki insanlarla veya diğer ebeveynlerle her zaman çok basit konuşmalar yapamazlar. Bu yüzden ebeveynler biraz depresif hissedebilirler. Ancak daha yakından baktığınızda çocukların ve ebeveynlerin hiç de aynı koşullara sahip olmadığını görebilirsiniz. İlk büyük fark harcanan zamandır. Çocuklar genellikle ev sahibi ülkenin dilinin kullanıldığı bir okula giderler. Dolayısıyla bu dile çok fazla maruz kalırlar. Öte yandan ebeveynler belki de bu dili kullanmak zorunda değildir. Hatta iş yerinde başka bir dil, örneğin İngilizce kullandıklarını ve ev sahibi ülkede kullanılan bu dili bilmelerinin gerekli olmayabileceğini düşünebilirsiniz. Dolayısıyla harcanan zaman açısından büyük bir fark olduğunu görebiliriz. İkinci fark ise duygusal filtredir. Çocukken kendimizin daha az farkındayızdır ve başkaları tarafından yargılanmaktan daha az korkarız. Çocuklar konuşmaya, iletişim kurmaya çalışırlar ve hata yaparlarsa bu onlar için büyük bir mesele değildir aslında. Öte yandan ebeveynler diğer insanların görüşlerine ve yargılarına karşı çok daha hassastır. Bu da bir tür olumsuz duygusal filtre yaratır. Üçüncü şey ise motivasyondur. Motivasyon çocuklar ve yetişkinler için aynı olmak zorunda değildir. Çocuklar
Okulda oyun oynayabilmek, diğer çocuklarla yani arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için bu dile ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla motivasyonları gerçekten yüksektir. Ancak ebeveynler için daha önce de söylediğim gibi dil öğrenmek bir gereklilik değildir çoğu zaman. Belki de ev sahibi ülkede dile hakim olmadan da idare edebilirler. Çocuklar için Türkçe öğrenmeye yönelik bir kitapla yetişkinler için Türkçe öğrenmeye yönelik bir kitabı karşılaştırırsanız yetişkinler için olan kitaplarda ilerleme çok daha hızlıdır. Bunun nedeni yetişkinlerin nasıl öğrenebileceklerini zaten öğrenmiş olmalarıdır. Okuldayken veya daha sonra eğitimleri sırasında daha etkili öğrenmek için stratejiler geliştirmişlerdir. Ayrıca daha iyi konsantre olma becerisine de sahiptirler. Şimdi ikinci fikre gelelim. Bir dili erken öğrenmek daha iyi bir aksana sahip olmanızı sağlar. Bir kez daha göçmenlerin çocukları ile ebeveynlerini karşılaştırırsak birkaç yıl sonra bu çocukların yeni dili mükemmel bir şekilde konuştuklarını ve hiç aksanları olmadığı izlenimini edinebiliriz. Oysa ebeveynleri için mevcut aksanlarını kaybetmek daha zordur. Bunu anlamak için her dilin bir fonolojik sisteme sahip olduğunu bilmeniz gerekir. Şimdi sırada üçüncü fikir var. Çocukların bir dili mümkün olduğunca erken öğrenmeleri gerekir. Bu nedenle bazı okullar 4, 5 veya 6 yaşından itibaren yabancı dil dersleri vermektedir. Çocukların bir dile çok erken yaşta maruz kalmaları halinde öğrenmelerinin daha kolay olacağı düşünülür. Bu daha önce gördüğünüz gibi telaffuz için de geçerlidir. Dördüncü fikir. Aynı anda iki dili öğrenmek çocuğun gelişimini sekteye uğratabilir. Bu bazen evde sadece bir dil konuşmalısınız. Aksi takdirde çocuk dilleri karıştırır. Kafası karışır ve düzgün bir şekilde gelişemez diyen insanlardan duyduğumuz bir şeydir. Bu tamamen yanlış bir fikirdir. Aksine birçok çalışma evde iki farklı dil konuşmanın, örneğin bir babayla, diğeri anneyle çocukların beyinleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu konuda Dil Öğrenmenin Gizli Faydaları podcast'ini yani 16. bölümü tekrar dinleyebilirsiniz. Çünkü orada iki dili mükemmel bir şekilde konuşan iki dilli insanların beyinlerine olan faydalarından bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Vurgulanması gereken ikinci husus ise örneğin göçmen çocuklarda ana dilin gelişimine dikkat etmemiz gerektiğidir. Göçmen çocukların ikinci bir dili öğrenebilmeleri için ana dillerini yeterince ileri düzeyde geliştirmeleri gerekir. Eğer bir çocuk çok küçük yaşta okula gidiyorsa ve önce ana dilini geliştirecek zamanı olmamışsa ikinci dili öğrenmesi daha zor olacaktır. Çünkü ana dilinizi ileri düzeyde geliştirdiğinizde belli bir karmaşıklık seviyesine ulaşabilirsiniz. Daha karmaşık şeyleri anlayabiliriz. Ve bu durum ikinci veya üçüncü bir dil öğrenmek için çok faydalıdır. Bu nedenle göçmenlerin ebeveynlerine evde ev sahibi ülkenin dilini konuşmamalarını tavsiye ediyoruz. Çocukların evde kendi ana dillerini konuşmaları ve bu ana dilde becerilerini geliştirmeleri çok daha önemlidir. Böylece daha sonra ikinci bir dili, örneğin ev sahibi ülkenin dilini öğrenebilirler. Beşinci fikir. Çocuklarla sadece yabancı dilde konuşmamanız gerektiğidir. Aksi takdirde bu onların kafasını karıştıracaktır. Bu da başka bir yanılgıdır. Çünkü çocuklar belirsizliğe karşı daha toleranslıdır. Her şeyi anlamadıkları ortamlarda bulunmaya alışkındırlar. Hayatlarının ilk birkaç yılını etrafında neler olup bittiğini ve insanların onlara ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışarak geçirirler. Son olarak altıncı fikir ki bence bu da çok önemli. Çocukların hataları sistematik ve hızlı bir şekilde düzeltilmelidir. Bu da başka bir yanılgıdır. Araştırmalar gerçekte ebeveynlerin çocuklarını nadiren düzelttiklerini gösteriyor.
ve sadece çocuklar büyük hatalar yaptığında ya da çok görünür ve tekrarlayan hatalar yaptığında onları düzeltiyorlar. Aslında bunun nedeni her dilin doğal bir öğrenme düzenine sahip olmasıdır. Başlangıçta herkesin yaptığı ve yavaş yavaş kaybolan hatalar vardır. Bu yüzden anlama konsantre olmalısınız. Başka bir deyişle, birisi anlaşılabilir bir şey söylediği sürece küçük hatalar olsa bile önemli değildir. Çünkü zamanla pratik ve maruz kalma ile bu hatalar kendiliğinden düzelecektir. Çocukları olumlu bir filtreye sahip olacak şekilde konuşmaya teşvik etmek çok daha önemlidir. Böylece konuşmak için motive olurlar ve kendilerine güvenirler. Güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi merak ediyorum. Sizler bu anlattıklarım hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Aranızda benim gibi doğduğu ülkeden farklı bir ülkede yaşayıp çocuk büyütenleriniz var mı acaba? Yaşadığınız tecrübeleri paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Unutmadan hatırlatayım. Eğer kanalıma abone olursanız toplam 60'a yakın birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç, kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.